Merhaba örgü severler. Bugün sizlere bir yaş bebeklerimiz için uygun olan bu hırkanın yapımını paylaşmak istiyorum. Hırkamız için arkadaşlar 2 yumak kadar ip kullandım. Antipilik özellikle 5 adet düğme kullandım ve 3,5 numara şiş ile hazırladım. 9-12 ay bebeklerimiz için uygun olan ölçümüzde hırkamızın boyu 33 santim, kol boyumuz ise arkadaşlar 30 santim uzunluğunda bir çalışma oldu. Daha önce hatırlarsanız aynı modelin yandan düğmeli yelek çalışmasını sizlerle birlikte yapmıştık. Şimdi aynı modeli uygulayacağımız gördüğünüz gibi hırka çalışmasını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Detaylı anlatımını paylaşalım. Hepinize kolay gelsin. Evet arkadaşlar, hırkamızı anlatmaya başlayabiliriz artık. Lady Yarn kullanacağım arkadaşlar. Baby Honey markamız. Gördüğünüz gibi ip numaramız ise B578. Koyu toprak rengi bir ipimiz olacak arkadaşlar. 5 adet düğme kullanacağım ve 1-1,5 yaş bebeklerimiz için uygun olan bir hırka hazırlamış olacağız sizlerle birlikte. Şimdi arkadaşlar şişime 82 ilmek takarak başladım. Bu 82 ilmeğimizi 1, 2, 3, 4, 5, 6 şu an arka kısımdan dönüyorum arkadaşlar. 7 başlangıç sıramız olarak da 8 sıra diyelim. Yaka kısmımız 8 sıra. Gidiş 1, dönüş 2. 8 sıra boyunca bir ters bir düz örgümü ördüm. Ve daha sonra modelimin ön yüzden kurulumunu yapacağım arkadaşlar. Yalnız burada hemen bir ayrıntıyı belirtmek istiyorum. Arka yüzden en son sıramızı dönerken bir ters bir düz örgü değil, bütün örgülerimizi kurulumdan önce ters örmek istiyorum ben. Çünkü ön yüzde düz olacak. Düz olduğu zaman da model kurmamız daha kolay olacak arkadaşlar. Şimdi baştan 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'şer ilmeğimiz başlangıçta her iki baş için haroşa olarak başlayacak bu sıramızla birlikte. 3, 6, 7 ilmeğimi haroşa ördükten sonra geriye kalan bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece dönüşte, hani ön yüzden gelirken bir ters bir düz olarak geldim. Dönüşte de bütün ilmeklerimi ters olarak dönüyorum son sıramda. Tekrar öne döndüğümde model kuruluna rahat başlayabilmek için gördüğünüz gibi. Evet, 7 ilmeğimi haroşa olarak sıramı bitiriyorum. Ortada kalan ilmeklerimizi de ters ördük. Burası örgümün arka yüzü ve ön yüzüne dönüyorum. Dönerken de modeli kurmaya başlayacağım. Bütün ilmeklerimin yönü düz olarak ayarlanmış oldu. Baştan şimdi arkadaşlar 7 ilmeğimin ilk 3 ilmeğini örüyorum. Bir kez doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 5 etti. 6 ve 7. Bu 7 ilmeğimi haroşa olarak devam edecek. İlk ilikevimi açtım. Her 12 diş haroşa arayla ilikevi açmaya devam edeceğim. Şimdi 7 ilmeğimi ördüm. 8 düz, 9 düz, 10 düz, 11 düz. Yani 4 tane düz ördüm arkadaşlar. Daha sonra ipimi kendimden tarafa aldım. Bir ilmek ters ördüm. Takip eden 2 tane düz ilmeğim var arkadaşlar. Bu 2 düzümün ilk önce arkadakini düz örüyorum. Daha sonra öndekini düz örerek şişimden çıkarıyorum ve bir ilmek ters ördüm. Şimdi bakıyorum buraya arkadaşlar. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ilmeği tamamlamış oldum. Bu tersten sonra bir tane daha düz örüyorum ve burada gizli artırma yapacağım. Hırkamız gizli artırmadan oluşacak arkadaşlar. Ve ortada sabit 2 ilmeğimiz olacak. Buraya kadarki ilmeklerimiz 16.
gizli artırmamı yaptım. 2 ilmek düzümü ördüm. Tekrar gizli artırmamı yaptım ve kollarımız 10 ilmekten oluşacak arkadaşlar. 10 ilmek için sayıyorum şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ilmeğimi düz olarak ördüm kollarımda. Burada bir adet gizli artırmamı yaptım. Ortada 2 ilmek düzümü ördüm. Tekrar gizli artırmamı yaptım. Şimdi arka bedenimiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22 ilmek düzden oluştu. Bir adet gizli artırmamı yaptım. 2 ilmek düz ördüm. Tekrar gizli artırmamı yaptım. Diğer kolum için 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek düzümü ördüm. Gizli artırmamı yaptım. 2 ilmek düzümü ördüm. Gizli artırmamı yaptım. Ve şimdi 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1 ilmeğimi ters örüyorum. Takip eden 2 düzümden önce arkadakini düz örüyorum. Sonra öndekini düz örüyorum. Ve 1 ilmek ters örüyorum. Sonra 1 düz, 2 düz, 3 düz ve 4 düzümü ördüm modelim için arkadaşlar. Şimdi geriye kalan 7 ilmek haroşalarımı örerek yan patlarım için başa kadar ilerliyorum örgümde. Örgümün arkasına dönüyorum arkadaşlar. 1 haroşa, 2 3 4 5 6 7 3 6 7 ilmek haroşamı örüyorum. Şimdi 1 ters, 2 ters, 3 ters, 4 ters. 4 tersimi ördüm örgümde. Şimdi burada ön yüzde bir ilmek düz ters örmüştüm. Bu ilmeğimi arka yüzde düz örüyorum. 2 tane tersim var. İpimi kendimden tarafa alıyorum. Birinci tersimi örüyorum. Bakın ilk önce arkadaki tersimi örüyorum. Daha doğru ifadeyle. Daha sonra öndeki tersimi örerek şişimden çıkarıyorum. Sonra bir düzümü örüyorum. Arada 2 tersim vardı. Bu 2 tersimi örüyorum. Gizli artırma yapmış olduğum ilmek de 4 düze ulaşacağı için bu ilmeğimi de örgüm için ters örüyorum. Daha sonra gizli artırmalarım da dahil olmak üzere diğer ön çalışmama gelene kadar ilmeklerimi ters örmeye devam ediyorum. Evet, diğer 16 ilmeklik kısma geldik. Gizli artırmamı ters örüyorum. Yanındaki ilmeğimi yine ters örüyorum arkadaşlar. Şimdi burada bakıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet, 16. ilmeğimiz bu ilmeğimizde. Şimdi bakıyorum. Burada bir tane ters örmem gerekiyor. Düz örmem gerekiyor. Ön yüzden ters örmüş olduğum ilmeğimi. Daha sonra ortada 2 tersim var. Bu 2 tersim için birinci tersimi atlayarak ikincisini örüyorum. Daha sonra ilkini örüyorum. Ve bir düzümü örüyorum. 4 tersimi örüyorum.
7 haroşamı örüyorum. Örüntümüz 4+4 şeklinde devam ediyor arkadaşlar. 4'ü düz, 4'ü model çalışması olarak devam eden bir model biliyorsunuz. Yandan düğmeli olarak yelek çalışmasını yapmıştık. Şimdi ön yüzleri her artırmayı örüntüye takip ederek modelin gelişine göre dahil etmeye çalışıyoruz. Şimdi yeniden 7 ilmek haroşamı örüyorum. 4 ilmek düzümü örüyorum. 2, 3, 4. 1 ilmek tersimi örüyorum. Bakın yine 2 ilmek model çalışacağım kısımdayım. Arkadaki ilmeğimi düz örüyorum. Öndeki ilmeğimi düz örüyorum. 1 ilmek ters örüyorum. 1 düz örüyorum. 2 düz örüyorum. Burada gizli artırma yapmam gerekiyor. Gizli artırmamı yapıyorum. 1, 2 ilmek ara ilmeğimi örüyorum ve tekrar gizli artırmamı yapıyorum. Kollarım şu an 12 ilmeğe çıktı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Burada gizli artırmamı yapıyorum. 2 ilmek düzümü örüyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Arka 22 idi. 24 ilmeğe çıktı. 24 ilmek düz örüyorum. 4, 24 ilmeğimi düz ördüm. Gizli artırmamı yaptım. 2 ilmek düz ördüm. Gizli artırmamı yaptım. Ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 düzüm ördüm. Gizli artırma yaptım. 2 ilmeğimi ördüm. Gizli artırmamı yaptım. Şimdi gizli artırmamdan sonra 1 düz, 2 düz, 3 düz ördüm. 1 ilmek ters ördüm. Arkadaki ilmeğimi düz, öndeki ilmeğimi düz ördüm. 1 ters ördüm. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. 7 ilmek haroşa ile sıramın başına geldim. Arka tarafa dönelim. Modelimiz sadece önde uygulanıyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 ters, 2 ters, 3 ters, 4 ters. 1 düz. Bakın terslerimi öreceğim ama ilk önce ikincisini örüyorum. Ters. Sonra birincisini örüyorum. Ters. Sonra düz. Sonra diğer modele gelene kadar yan tarafına gizli artırmalarım da dahil olmak üzere bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum arkadaşlar. Üçüncü sıraya dönmüş olacağız. Evet, gizli artırmamı ters ördüm. Ters, ters. Düz, şuradaki düz ilmeğime gelene kadar bir ilmek düz. Burada model çalışacağım için ikinci tersim, birinci tersim, bir düz, 4 ters, 7 ilmek haroşa.
Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Evet, şurası bizim gizli artırma yapmış olduğumuz yer. Modelimizi bu kısımda çalışıyoruz. Evet dostlar. Üçüncü model çalışma kısmımızdayız şimdi. Şurası gizli artırma kısmı. Ön bölümde çalışıyoruz. Gidiş 1 dönüş 2 4 sıra örmüş olduk. 6 sırada bir, hani gidiş 1 dönüş 2 saydığımızda, ön yüzde saydığımızda 3 sırada bir model değiştireceğiz. Şuradaki çaprazlamadan da düşünebilirsiniz. Birinci çaprazlamamızı yaptık. İkinci çaprazlamamızı yaptık. 3 kez çaprazlama yaptığımızda modelimizi değiştireceğiz. Artık burada model, burada düzleri çalışmış olacağız arkadaşlar. Bu mantık üzerinden modelimizi kurmaya ve çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi 7 ilmek haroşamı örüyorum. Ve yine de takip eden 4 ilmeğim bu sıram içinde düz olarak devam edecek. Bir kez tersimi örüyorum. Bakın, takip eden 2 düzümden ilk önce arkadaki düzümü, daha sonra öndeki düzümü örerek bir çaprazlama yapıyorum. Takip eden ilmeğim ters. Şimdi tersten sonra bir düz, 2 düz, 3 düzümü ördüm. Gizli artırmam 4 olacak. Ortada 2 adet düzüm var ve tekrar gizli artırma yapıyorum. Üçüncü artırma sırasında olduğum için 10 ilmek olan kolum 12 ve bu sırada 14'e çıkmış oldu. Sayıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Gizli artırmamı yapıyorum. 2 düzümü örüyorum. Gizli artırma yapıyorum ve arka bedenim 26 ilmek düzden oluşacak. 26 ilmek düzümü örüyorum. Evet, 14 düzümü diğer kolum için ördüm. Gizli artırmamı yaptım. 2 düzümü ördüm. Gizli artırmamı yaptım. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. 4 düz, 4 ilmek model olarak çalışmam gerekiyor. Şimdi düzlerimi örüyorum. Şurada bir ters ilmeğim var. Bu ters ilmeğimi örüyorum. 2 düzümden ilk önce arkadakini, daha sonra öndekini düz örüyorum. Bir ters, 1, 2, 3, 4 tane düzümü ördüm ve geriye kalan 7 ilmeğim haroşa. Bir sonraki sırada model çalışmamın yerlerini değiştireceğim. Şimdi arka tarafa geldim. Yedi ilmek haroşamı örüyorum. Bir ters, 2 ters, 3 ters, 4 ters, bir düz. Terslerim için gerideki tersim, öndeki tersimi ördüm. Bir düz ve diğer öne gelene kadar yine ilmeklerimiz arka tarafta ters olarak devam edecek. Bu modelimizin son sırasıydı. 3 ön yüzden düz, 3 arka yüzden ters olarak bitirdik. Gidiş 1 dönüş 2, 6 sıraya tamamladık. Şimdi ne yapacağız? Modelimizi hem çaprazlama yapacağız hem arttırmalara devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, tekrar ön yüze geldim ve yeniden modelimi kurmam gerekiyor. 7 ilmek haroşamı ördüm. İkinci model kısmımızdayız. 7 ilmek haroşamdan sonra ipi kendimden tarafa aldım. 1 ilmek ters ördüm. Takip eden 2 düzümden ilk önce arkadakini, daha sonra öndeki ilmeğimi düz ördüm. İpimi kendimden tarafa aldım. 1 ilmek ters ördüm ve şuradaki modelimi sağ tarafa kaydırmış oldum. Modelimin üzerine 4 adet düz örmemiz gerekiyor. Önümüzdeki takip edecek olan 6 sıra boyunca gidiş 1 dönüş 2. Artık burası düz olacak. 4 düzümü ördükten sonra bir tersimi örüyorum. Takip eden düzlerimden önce arkadaki ilmeğimi düz, daha sonra öndeki ilmeğimi düz ve daha sonra bir ilmek ters olarak ördüm. Bir kez gizli artırmamı yaptım. 2 ilmek düz ördüm, gizli artırdım. Artık kol bedenim
14'ten 16'ya çıktı. Kol ve arka bedenimiz ise 28'e çıktı. Gizli artırma şeritlerimize dikkat ederek diğer başa kadar ilerleyelim. Bakın arkadaşlar, burada önemli olan şu, bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bakın, gizli artırmadan sonra. Şimdi 4 artı 4 artı 4 şeklinde devam edecek. Eğer örgümüz 4 düzle başlamışsa 4 ilmekte model çalışacağız. 4 ilmek düz. Her eklemiş olduğumuz ilmeğimiz bu örüntünün sırası neyse ona göre eklenecek. Yani sırada ters ilmek örmem gerekiyorsa eklemiş olduğum ilmeği ters, düz ilmek olarak devam etmesi gerekiyorsa düz olarak almam gerekiyor ki model çalışmamızın sırası bozulmasın. Geriye kalan kısım sadece düzlerden ibaret ve gizli artırmadan ibaret. Model tamamen hırkamızın ön kısımlarına uygulanıyor. Artık büyümeye başladığı için yakamızda modelimizi ve artırma yapacağımız yerleri daha net görmeye başladık, gördüğünüz gibi. Gizli artırmamı yapıyorum. 2 düz gizli artırıyorum. 16 düz. Çünkü artık 4. artırma sıramdayım. Kol bedenimi örüyorum. Ve modelimiz tamamen yanlarda uygulanıyor. Şimdi bakıyorum. Şurası model uygulayacağım. Burası 4 düzüm olacak. Şurası da benim tekrardan model uygulayacağım kısım arkadaşlar. Gizli artırmamı yaptıktan sonra bir ilmek tersimi örüyorum. Arkadaki ilmeğimi düz, öndeki ilmeğimi düz, bir ilmek ters, 1 2 3 4 ilmek düz, sonra bir ilmek ters, bakın, ikinci ilmeğimi düz, birinci ilmeğimi düz, bir ters ve 7 ilmek haroşa. Şimdi önümüzdeki 3 diş haroşa boyu kadar, bakın burası yeni modelimize başladığımızda artık 3 haroşayı da tamamlamış olduk. Bundan sonraki 3 haroşa boyunca bunu yapacağız. Yani şu an birincisine geldim. Arkadan dönüşüm 2. Düz örgü kısmımızdan saydığımız ise gidiş 1 dönüş 2 6 kez. Aynı şekilde çalışacağız. Her gizli artırmada örüntümüze uygun bir şekilde örgümüze dahil olacak. Döndüm arkaya. Bir ilmeğim haroşa, bir düz, 2 tersimin önce ikinci tersine, daha sonra ipimizin katına açılmadan birinci tersine örüyorum. Daha sonra bir düz, 4 ters, bir düz, geldim model çalışacağım kısma. İlk önce birinci tersim, sonra ikinci tersim, bir düzüm ve diğer yan kısmıma gelene kadar ilmeklerim ters. Evet, terslerimi örmeye devam ettim. En son kol kısmındayım. Gizli artırma kısmındayım. Gizli artırmanın birçok tekniği var biliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize en uygun şekilde gizli artırmalarınızı yapabilirsiniz. Ve bakıyorum, en son gizli artırmamı da ters ördükten sonra bir düz, 2 tersim modelimin uygulanacağı
tersler. Geridekini ördüm. Öndekini ördüm. Bir düzüm ördüm. 4 tersimi ördüm. Bir düz. Bakın yine ilk önce gerideki ilmeğimi ters. Daha sonra öndeki ilmeğimi ters. Daha sonra düz. Ve sıra başı. Şurası gizli artırma kısmı. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi model çalışıyorum. 4 düz model çalışıyorum. Her eklediğim ilmek o zaman düz olarak artırma yapmaya devam ediyorum. Önümdeki 2 sıra boyunca. Evet örgü severler, gördüğünüz gibi modelimiz çok net bir şekilde ikincisini tamamladığımızda ortaya çıkmış oldu. Şurası bizim artırma ilmeğimiz olduğuna göre 4 düzümüze bir artırma daha yaptığımız zaman burada da yine bir model çalışması oluşmuş olacak. Gördüğünüz gibi 3 adet üst üste model çalıştık. Yani 6 sıradan oluştu ve şimdi yine çaprazlama yapacağımız modelimizin gidişini değiştireceğimiz kısma geldik. Ne yapıyoruz arkadaşlar? 3. model çalışmamızı da başlatalım birlikte. Baştan 7 ilmek haroşamızı örüyoruz. Ve tıpkı şu kısımdaki gibi 7 ilmek haroşamızdan sonra 4 ilmek düz örmem gerekiyor. Tam bu sıradayım. 4 ilmek düzümü örüyorum. Bir ters. Takip eden 2 düzümün ilk önce arkadaki, sonra öndekini düz örüyorum. Bir ters örüyorum. 1 2 3 4 düzümü örüyorum. Şimdi bu 3 ilmek üzerinde bir ters, bir çaprazlama, çaprazlamamızı yaptık arkadaşlar. Şimdi burada bir tane artırma yapacağım. Bu arttırdığım ilmek bir sonraki sıra ters olarak öreceğiz. Ortada 2 düzüm, bir artırmam ve diğer artırmalara dikkat ederek her iki yan için model çalıştığımıza göre burada da modelin giriş sırasına göre yine çaprazlayacağız. Burası 4 düz, burası model çalışması, burası 4 düz, burası model çalışması olarak örgüm devam edecek. Toplamda 21 kez artırma yapalım ve ilik evimize dikkat edelim. Evet arkadaşlar, hırkamızı örmeye devam ettik ve toplamda 21 kez artırma yaptık. 21 kez artırmadan sonra kol sayımız toplamda 52'ye çıktı arkadaşlar. Şimdi kol sayımızı kolumuzu bedenimizden ayırarak kollarımızı ayrı öreceğiz ve beden kısmında ve model çalışmasında devam edeceğiz önlerimizde. Şimdi modelimizi çalışmaya devam ediyorum ön kısımlar için. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Bakıyorum 3 kez, gördüğünüz gibi 1 2 3 kez burgu çalıştığıma göre artık burada 4 ilmek düz örmem gereken kısımdayım. 4 ilmek düzümü ördüm. 1 ilmek tersimi ördüm. Takip eden 2 düzüm için çaprazlamamı yaptım. 1 ilmek tersimi ördüm ve yine 4 ilmek düzümü ördüm. Model sıranız hangisi ise arkadaşlar, modelinizin gelişine göre uygulamaya devam etmelisiniz burada. Hem model sıramıza dikkat edeceğiz hem de kollarımızı bedenimizden ayırmış olacağız. İki tane ortada ajurlarımızın artırmalarımızın ortasında 2'şer ilmek düzümüz var arkadaşlar. Bu bir ilmek düzümü ön bedenime dahil ediyorum. İkinci düzümü ise arka bedenime dahil etmem gerekiyor. Bunu da belirlemek için ilmek belirleyicimi
takmak istiyorum. Şimdi kollarım 52 ilmek düzden oluşuyor demiştim. Bu bir ilmek sağda, bir ilmek de solda ajurlarımızın ortasındaki düzlerimizi de aldığımıza göre 54 ilmek düzden oluşacak. Bu 54 ilmek düzümüzü dönerek gidiş 1, dönüş 2, 20 sıra örmek istiyorum arkadaşlar. Daha sonra bir kez kesme yapacağım ve örmeye devam edeceğim. Biraz geniş bir kol olarak durmasını istiyorum. En son eksiltmemizi ise tam kolumuzun lastik kısmında yapacağız arkadaşlar. Sadece 2 ilmek eksilteceğim. Bakın bu 2 ilmeklik artırmamın ortasındaki düzlerden birini kol bedenime dahil ettim. Örgümde geriye döndüm. Sadece kollarımızı örüyoruz şimdi. İstiyorsanız rahat hareket edebilmesi için yeni bir şişe geçiş yapabilirsiniz. İstiyorsanız aynı şişinizle devam edebilirsiniz. Şimdi gidiş 1, dönüş 2, 20 sıra örerek geliyorum. Evet örgü severler, kolumuz için yeterli uzunluğa geldim. Şimdi 20 sıra ördükten sonra bir ilmek sağda bir ilmek solda olmak üzere birer tane eksiltme yaptım. 54 ilmekle başlamış olduğumuz kolumuzu 52 ilmeğe düşürdük. Daha sonra 16 sıra daha ördüm örgümü ve şimdi kol ağız lastiğimizi öreceğiz. Yalnız arkadaşlar burada ilmek sayımız çok fazla. Lastik çalışmasına başlarken aynı zamanda da eksiltme çalışması yapacağız. Hırkamız için kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra iki düzümü birlikte alarak bir eksiltme yapıyorum. Bir ters örüyorum, bir düz örüyorum, bir ters örüyorum. Daha sonra yine iki ilmeğimi birlikte alarak bir kesme yapıyorum. Bu şekilde ilmek sayım 44'e ulaşana kadar ara ara kesme yapacağım. Evet, aralarda kesme yaparak bir ters bir düz örgümüze ulaştık ve 44 ilmek kaldı şişimde. Şimdi lastik örgü olarak bu 44 ilmeğimi örmeye devam edeceğim. Gidiş 1, dönüş 2 olarak saydığımızda 10 sıra öreceğiz. Ön sıraya döndüğümüzde ise kolumuzu keseceğiz. Her iki kolumuz için de aynı çalışmayı yapacağız arkadaşlar. Lastik örgümüzü ördükten sonra kolumuzu dikerek kol altından devam edeceğiz örgümüze. Şimdi ben lastik örgümü örüp gelmek istiyorum. Evet arkadaşlar, gidiş 1, dönüş 2 olarak saydık. Şu an 11. sıramıza dönerken de kesme işlemimizi yapıyoruz. Bir ilmek ör, arkadaki ilmeği üzerinden atlatma tekniğiyle kesmemizi yapacağız. Evet, kamerayı düzeltelim. Gördüğünüz gibi kolumuzu tamamlamış oldum arkadaşlar. Şimdi ikinci kolumuza geçiş yapmadan önce kolumu dikmek istiyorum. Şu kenarlardaki V'lerden içe dönük, içe bakan kısımlarından karşılıklı aynı sıra sayısına denk getirerek hırkamın kolunu dikeceğim. Diğer kolumuzda aynı ebat ve ölçülerde aynı sıra sayı şeklinde öreceğiz arkadaşlar. Kol altı artırmalarımız ikişer ilmekten oluşacak. Her iki önümüzde ise model çalışmamız devam edecek. Evet, son ilmeğime ön kısımdan gelen son ilmeğime ise ipliğimi bağladım ve şimdi buradan 2 ilmek çıkarıyorum. 2 ilmek artırma yapacağımızı söylemiştim arkadaşlar. Şimdi ilk boşluktan bir ilmek çıkarıyorum. İpimin katı açıldı. Bunu düzeltmek istiyorum.
İkinci ilmeğimi de aldım. Şimdi örgümü düz örmeye devam ediyorum. Diğer kolumuza gelene kadar diğer kolumuzda da aynı işlemi yapacağız. Birer ikişer ilmekten oluşan ajur ortalarındaki düzlerimizin bir tanesini arka, bir tanesini de ön bölgesine ayıracağız. Geri kalan birer tanesini de kolumuz için kullanarak aynı sayılarda diğer kolumuzu da hazırlayacağız. Evet örgü severler, kollarımızı da tamamlamış olduk örgümüzde. Kollarımızı santim olarak ölçüsünü de paylaşayım sizlerle. Tam yaka kısmındaki lastik örgümüzden itibaren 30 santim uzunluğunda bir kol boyumuzu oluşturmuş olduk. Şimdi robamıza devam. Robamız bittiğine göre arkadaşlar robamızdaki çalışmış olduğumuz modelimizi beden kısmımızla devam ettireceğiz. Yeleğimizin arkası düz örgüden, yeleğin hırkamızın geri kalan kısımlarımız ise önlerimiz model çalışmasından oluşacak ve kol altlarına ikişer ilmek artırma yaparak her iki kolumuzun da birleştirmesini tamamlamış olduk. Şimdi modelimize bakıyorum arkadaşlar, en son halimizi. Gördüğünüz gibi 3 kez daha model çalışmışım. Şimdi çaprazlama yapıyorum. Model çalıştığım kısımlar 4 ilmekten oluşacak düz. 4 ilmek düzden oluşmuş olan kısımlarımız ise bir ters, 2 çaprazlama düz ve bir tersten oluşacak şekilde modelimizi devam ettireceğiz. Kol altımızda en son çalışmış olduğumuz, artırma yapmış olduğumuz kısımda model nasıl gelmişse o şekilde örüntüyü takip ediyoruz. En son çalışmamızı bitiriyoruz ve daha sonra arka kısımdaki düz örgülerimize geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Burada bir ters, iki çaprazlama düz, bir ters yapmışım ve 4 düz olarak devam etmiş ve modeli burada bitirmişim. Bir sonraki model çalışmamda bu 4 düzün üzerine şuradaki modelimizi uygulayacağız ve yan yana düşündüğümüz zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motif sığmış olacak. Önlerimizde bu şekilde kapanışını yapacağız. Şimdi beden boyu oluşana kadar hırkamı tamamlayıp gelmek istiyorum ve son halini sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, hırkamızı da tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi. Robamız bittikten sonra toplamda 1, 2, 3, 4 kez düz modelimizden çalışmış olduk arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane de kıvrım modelimizden çalışmış olduk. 5 adet düğmeye ayarladım. Her 12 diş haroşa arayla ilik evlerimizi açmaya devam ettik. Son ilik evimi açtıktan sonra gidiş bir dönüş 2 şeklinde düşündüğümüzde toplamda 10 sıra kadar da lastik örgümü örmüş oldum. Hırkamızın boyu 33 santim. Kol boyumuz ise 30 santim olarak da ayarladık. Tam 9-12 ay bebeklerimiz için uygun olan çalışmamızın da sonuna gelmiş olduk gördüğünüz gibi. Yeni anlatımlarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, takipte kalın, hoşça kalın.